Merhaba arkadaşlar, Fagner 4 eksen CNC freze tezgahımızı hep birlikte tanıyalım. Tezgahımıza enerji vermek için güç kablomuzu arka taraftan takıyoruz. Tezgahımızı çalıştırmak için enerji düğmesine basıyoruz. Problem esnasında acil durum düğmesine basıyoruz. Problem giderildikten sonra acil durum düğmesini sağa doğru çevir kapatıyoruz. Sonrasında reset düğmesine basıyoruz. Bilgisayar ile tezgah arasında bağlantı yapmak için tezgah üzerinde bulunan COM girişine USB kablomuzu takıyoruz. Programın çalışması esnasında durdurmak istersek Fill Hold düğmesine basıyoruz. Tekrar çalıştırmak için Cycle Start düğmesine basıyoruz. Olası bir durumda sıfırlamak için Reset düğmesine basıyoruz. Tezgahımızda takımlarımızı değiştirmek için koruyucu kapağı açıyoruz. 13'lük ve 17'lik anahtarı takıp takımımızı değiştiriyoruz. Koruyucu kapağı kapatırken çıt sesini duyuyoruz. Sonrasında Reset düğmesine basıyoruz. Parçamızı AN ile punta arasına alıp bağlıyoruz. Puntaya aldım. Şimdi sesi gireceğiz. Parçayı bağlama işlemimiz tamamdır. GRBL Guru 4.7 versiyon programımızı açtıktan sonra 3D menüsü içerisinde yapılandırma ayarlarından tip bölümünde alma çiniği, makine bölümünde ise Fagner 4 eksen tezgahımızı seçiyoruz. Giriş bölümünde portlarımızı seçeceğiz arkadaşlar. Benim şu an bilgisayar tezgah arasındaki portum COM8. Siz de uygun olanı seçiniz. Denetleyicide ise GRBL V1X'i seçiyoruz. Tezgah ile bilgisayar arasında bağlantı yapmak için GRBL V1X'i seçiyoruz. Komut satırında Git 7 yazısını görüyoruz. Git 7 bilgisayarla tezgah arasında bağlantı yaptığını gösterir. Sonrasında takım ayarlarından pantograf çakısını seçeceğiz ve bundan sonraki adımımız parçamızı sıfırlamak olacak. Gerçek çalışma konumunda sıfırlama ayarlarını yapalım. Gerçek çalışma konumunda X, Y ve Z koordinatlarında parçanın köşesinden 5 mm kaçıp X'te sıfırlıyoruz. Z'de ise parçanın üst noktasına gelip sıfırlama işlemi yapıyoruz. Bundan sonra yapacağımız işlem file menüsü içerisinde G-kodu yükle sekmesine giriyoruz ve Sunrise takımı içerisinde bulunan At figürü programını çağırıyoruz. Çağırdıktan sonra kontrol paneli içerisinde başlat düğmesine basıp programımızı çalıştırıyoruz. Parçanın köşe noktasına geldikten sonra X ekseninde 5 mm kaçıyoruz ve burayı sıfırlıyoruz. Parçanın üst noktasına gelip Z'de sıfırlama işlemi yapıyoruz. Sonrasında ise programı başlatıyoruz. Sunrise taşı at figürünü işlemek üzere stok parçamızı tezgahımıza bağladık. Programı başlamadan önce koruyucu gözlüğümüzü takıyoruz. Sonrasında programı başlatıyoruz.